Merhaba Coğrafya Durağı kanalı izleyicileri. Bugün sizi nefes almanın bile bir ayrıcalık olduğu, bulutların yerlerinde dans ettiği ve zamanın dünyanın geri kalanından çok daha farklı aktığı bir yere götüreceğim. Öyle bir ülke düşünün ki bayrağı bile diğer hiçbir ülkeninkine benzemiyor. Sokaklarında kaplanların ve gergedanların ruhu dolaşıyor. Tapınaklarında ise yaşayan kanlı canlı tanrılar nefes alıyor. Evet, bugün rotamızı Himalayaların kucağına, dünyanın zirvesine, Nepal'e çeviriyoruz. Bu mistik yolculuğa çıkmadan önce eğer dünyanın bilinmeyen köşelerini, farklı kültürleri ve coğrafyanın derinliklerini bizimle keşfetmeye devam etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bu durakta her hafta yeni bir macera sizi bekliyor. Hazırsanız oksijen maskelerinizi takın. Çünkü çok yükseklere çıkıyoruz. Nepal denince aklınıza ilk gelen görüntü muhtemelen karlı zirvelerdir, değil mi? Haksız da sayılmazsınız. Burada Çin ve Hindistan gibi iki devin arasında sıkışmış, deniz kıyısı olmayan ancak gökyüzüne en yakın olan bir ülke var. Nepal yaklaşık 147 bin kilometre karedir. Ancak bu görece küçük yüzölçümü sizi yanıltmasın. Çünkü Nepal dikey bir coğrafyadır. Dünyanın en yüksek noktası olan 8848 metrelik Everest Tepesi ya da yerel adıyla Sagarmatha, yani gökyüzünün alnı, tam da burada Çin sınırında yükseliyor. Sadece Everest mi? Dünyadaki 8000 metrenin üzerindeki 14 dağın 8 tanesi bu topraklarda. Bu dağlar sadece birer kaya ve buz yığını değil, onlar Nepal halkı için tanrıların evi, dünyanın çatısı ve sonsuzluğun simgesidir. Ancak Nepal'i sadece karlı dağlardan ibaret sanmak bu ülkeye yapılan en büyük haksızlık olur. Kuzeyde buzul soğuğu hüküm sürerken güneye Terai adı verilen ovalara indiğinizde kendinizi tropikal bir ormanda bulursunuz. Evet, yanlış duymadınız. Bir gün önce kar fırtınasında titrerken ertesi gün fil sırtında safari yapabilir, Bengal kaplanlarının ve tek boynuzlu gergedanların izini sürebilirsiniz. Bu benzersiz tezat, Nepal'i dünyada eşi benzeri olmayan bir biyoçeşitlilik merkezi haline getiriyor. Peki bu vahşi doğa ve devasa dağların gölgesinde insanların hayatı nasıl sürüyor? Başkent Katmandu'ya adım attığınızda sizi ilk karşılayan şey muazzam bir kaos ve bu kaosun içindeki tuhaf huzur olacaktır. Şehir sanki yüzyıllar önce zaman durmuş gibi. Daracık sokaklar, tütsü kokuları, korna sesleri, sokaklarda özgürce dolaşan inekler ve her köşe başında karşınıza çıkan irili ufaklı binlerce tapınak. Katmandu Vadisi, UNESCO Dünya Mirası listesindeki 7 bölgeye ev sahipliği yapıyor. Taş ve ahşap oymacılığının mükemmel uyumu. Tapınakların çatıları sanki gökyüzüne uzanmak istercesine kat kat yükseliyor. Şehrin en ilginç sakinleri ise şüphesiz maymunlar. Swayambhunath Tapınağı, diğer adıyla Maymunlar Tapınağı, şehrin en hakim noktalarından birinde bulunuyor ve oradaki maymunlar tapınağın gerçek sahipleri gibi davranıyor. Onlar kutsal kabul ediliyor, bu yüzden ayırdığınız yiyeceklerinizi çalsalar bile kimse onlara dokunmuyor. Bu tapınakların arasında dolaşırken Nepal'in ruhunu anlamaya başlarsınız. Burada Hinduizm ve Budizm süt ile şekerin karıştığı gibi iç içe geçmiş durumda. İnsanlar sabah bir Hindu tapınağında dua edip akşamüstü bir Budist stupasının çevresinde kora, yani tavaf yapabilirler. Hoşgörü bu toprakların en büyük zenginliği. Ancak Nepal kültürünün öyle bir parçası var ki ilk duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız. Kumari geleneğinden bahsediyorum. Nepal'de yaşayan tanrıça olarak kabul edilen ergenlik çağına girmemiş küçük kız çocukları var. Bu kızlar çok sıkı fiziksel ve ruhsal testlerden geçirilerek seçiliyor.
Seçildikten sonra ailesinden ayrılıyor, bir sarayda yaşamaya başlıyor ve ayaklarının yere değmesi kesinlikle yasaklanıyor. Onu her yere kucakta veya tahtrevanla taşıyorlar. Halk, Kumari'nin bakışlarında geleceği gördüğüne inanır. Eski kral bile bu küçük tanrıçanın önünde diz çöküp kutsanmayı beklerdi. Ancak bu kutsallık süresi kızın ilk adet kanamasını görmesiyle sona eriyor. O andan itibaren tanrısallık vasfını kaybediyor ve sıradan bir insan olarak topluma karışıyor. Düşünsenize, çocukluğunuzu bir tanrıça olarak yaşıyorsunuz. Sonra aniden sıradan bir hayata dönüyorsunuz. Bu geçişin yarattığı psikolojik etki bugün bile pek çok tartışmaya konu oluyor. Nepal'in insan dokusu da en az inançları kadar renkli. Ülkede 120'den fazla etnik grup ve 120'den fazla dil konuşuluyor. Ama aralarında iki grup var ki isimleri Nepal'in sınırlarını aşmış durumda. İlki, dağların efendileri, Şerpalar. Çoğu insan Şerpa kelimesini sadece dağcıların eşyalarını taşıyan hamallar sanır. Oysa Şerpalar, Himalayaların yüksek rakımlı bölgelerinde yaşayan, genetik olarak düşük oksijen seviyelerinde hayatta kalmaya adapte olmuş bir etnik gruptur. Onların akciğer kapasiteleri ve kanlarındaki hemoglobin üretimi sıradan bir insandan çok daha farklı çalışıyor. Everest'e tırmanan batılı dağcılar için Şerpalar sadece rehber değil, hayatta kalmanın tek anahtarıdır. Onlar olmadan o zirvelere ulaşmak neredeyse imkansızdır. Diğer efsanevi grup ise Gurkalardır. Korkak olarak yaşamaktansa ölmek daha iyidir mottosuyla bilinen bu savaşçılar dünyanın en korkusuz askerleri olarak tanınır. Ellerinde Kukri adı verilen o meşhur bıçaklarıyla Odominci Dünya Savaşı'ndan Falkland Savaşı'na kadar İngiliz ordusunun saflarında ön cephelerde yer aldılar. Öyle ki İngilizler Nepal'i hiçbir zaman sömürgeleştirememiş, bu cesur adamları ise kendi ordularına dahil etmenin yolunu bulmuşlardır. Bugün bile İngiliz ordusunda görev yapmak, genç Nepalli erkekler için büyük bir onur ve zenginliğe giden bir yol olarak görülüyor. Biraz da sokağın sesine kulak verelim. Nepal'de zaman kavramı bile bizim kullandığımızdan farklı. Dünyanın geri kalanı saat dilimlerini yarımşar veya birer saatlik farklarla ayarlarken, Nepal kendi standart saatini Greenwich'ten 5 saat 45 dakika ileri olarak belirlemiştir. Evet, çeyrek kala veya geçe değil, tam 45 dakika. Bu kararın arkasında Hindistan'dan farklı olduğunu vurgulama isteği ve Everest'in zirvesinden geçen meridyeni esas almaları yatıyor. Açık havalarda karşınıza çıkacak tek bir gerçek var, dalbat. Mercimek çorbası, pirinç pilavı ve yanında sebze körisinden oluşan bu yemek, Nepal'in milli yakıtıdır. Dağcılar arasında ünlü bir söz vardır. Dalbat gücü 24 saat. Günde 2 kez, bazen 3 kez bu yemeği yerler ve o zorlu coğrafyada ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlarlar. Ve elle yemek yemek, yemeğin tadını almanın en doğal yolu olarak kabul edilir. Ülkenin bayrağına da değinmeden geçmeyelim. Dünyada dikdörtgen olmayan tek bayrak Nepal bayrağıdır. Üst üste binmiş 2 üçgenden oluşur. Bu üçgenler Himalayaların zirvelerini, ayrıca Hinduizm ve Budizmi temsil eder. Kumaşın üzerindeki güneş ve ay sembolleri ise güneş ve ay var olduğu sürece Nepal de var olacaktır mesajını verir. Elbette bu masalsı atmosferin ardında zorlu bir gerçeklik de bulunuyor. Nepal, dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Ekonomi büyük oranda tarıma ve yurt dışında çalışan Nepallilerin gönderdiği dövizlere dayanıyor. Turizm, özellikle dağcılık turizmi, hayati bir gelir kaynağı olsa da mevsimsel ve kırılgan bir sektör. 2015 yılında yaşanan büyük deprem ülkenin belini büktü. Binlerce insan hayatını kaybetti. Asırlık tapınaklar yerle bir oldu. Ancak Nepalliler o dağlar kadar sağlam bir direnç gösterdi. Yıkılanları yeniden inşa ediyorlar. Gülümsemelerini hiç eksik etmiyorlar. Sokaklarda yaşayan yoksulluğun içinde bile manevi bir zenginlik, gözlerinde derin bir kabulleniş görülebilir. Nepal, burada sadece bir ülke değil, insanın kendi sınırlarını, doğanın gücünü ve inancın derinliğini sorguladığı bir içsel yolculuk sunuluyor. Everest'in soğuk nefesini ensenizde hissederken, Katmandu'nun tozlu sokaklarında kaybolup, insanın ne kadar küçük ama aynı zamanda ne kadar büyük bir bütünün parçası olduğunu hatırlatıyor. Umarım bu kısa yolculukta Nepal'in ruhuna dokunabilmişizdir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.
Eğer bu belgesel tadındaki anlatım hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sizlerle bir soruyla veda etmek istiyorum ve cevaplarınızı yorumlarda mutlaka bekliyorum. Eğer bir fırsatınız olsaydı, hayati risklere rağmen Everest'in zirvesine tırmanmayı dener miydiniz? Yoksa o manzarayı uzaktan izlemek size yeter miydi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki coğrafya durağı videosunda dünyanın farklı bir köşesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.